Sabah uyanıyorsun ve Instagram'ı açıyorsun. İlk gördüğün şey, üniversiteden arkadaşın Dubai'de bir havuzun kenarında kokteyl içiyor. Kaydırıyorsun, komşunun oğlu yeni arabasını hikayesinde paylaşmış. Bir daha kaydırıyorsun, tanımadığın biri pasif gelir hikayesi anlatıyor. Ama sen hesabına bakıyorsun. Yine aynı rakam. Maaşın yatmış, kiranı bile ödemeden neredeyse bitmiş. Hiç düşündün mü? Ben mi yanlış yapıyorum yoksa herkes mi benden zengin? Bak, sana acı gerçeği söyleyeceğim. Ama önce şunu bil. Sorun sende değil. Sorun, sana hiç kimsenin söylemediği bir gerçeği bilmemende. Eğer paranın gerçekten nereye gittiğini ve diğerlerinin nasıl zenginmiş gibi göründüğünü öğrenmek istiyorsan, hemen abone ol çünkü bu 15 dakika finansal hayatına bakış açını tamamen değiştirecek. Şimdi matematikle konuşalım. Duygular değil, rakamlar. Türkiye'de 58 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Ve bu insanlar günde ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. Düşün bunu. Günde neredeyse 3 saat başkalarının hayatlarını izliyoruz. Ve ne görüyoruz? Sadece kazananları, sadece yeni arabayı, sadece tatili, sadece restoran fotoğrafını. Ama kimse şunu paylaşmıyor. Bugün kredi kartı borcumu ödeyemedim. Arabanın kredisi beni boğuyor. Aslında param yok ama zengin görünmem lazım. İşte birinci tuzak bu. Sosyal medya hayatın en iyi bir dakikasını sürekli tekrar eden bir film. Şimdi gerçek rakamlara bakalım. 2026'da asgari ücret 28.075 lira. Türkiye'de ortalama maaş yaklaşık 30 ile 35 bin lira civarında. Ama enflasyon şu anda %40'ların üstünde. Bu ne demek? Basit matematik. Her yıl paranın değeri neredeyse yarı yarıya eriyor. Geçen yıl 100 lirayla aldığın şey bu yıl 140 lira. Yani sen aynı maaşı alsan da aslında her yıl daha fakirleşiyorsun. İşte sistem bu. Ve bu sistem senin aleyhine çalışıyor. Etrafında gördüğün zengin, insanların çoğu aslında zengin değil. Onlar sadece zengin görünüyorlar. Buna finansal dünyada zengin görünme tuzağı diyoruz. Hayal et. Mehmet 25 yaşında yeni bir araba almış. 800 bin liralık bir araba. Çok havalı değil mi? Instagram'da paylaşıyor, herkes beğeniyor. Ama kimse şunu sormuyor. Parayı nereden buldu? Cevap basit. Bulmadı. Bankadan kredi çekti. Şimdi matematiği yapalım. 800 bin liralık bir araba için ortalama %70 kredilendirme var. Yani 560 bin lira kredi çekti, 48 ay vade. Ortalama faiz oranı %3 civarında aylık. Bu ne demek biliyor musun? Mehmet, o araba için önümüzdeki 4 yıl boyunca ayda yaklaşık 20 bin lira ödeyecek. Toplamda neredeyse 950 bin lira ödeyecek 560 bin liralık kredi için. Ve 4 yıl sonra o araba ne kadar eder? Belki 400 bin lira. Belki daha az. Yani Mehmet, 400 bin liralık bir şey için 950 bin lira ödemiş olacak. Bu zenginlik mi? Hayır. Bu finansal intihar. Ama sosyal medyada herkes arabayı görüyor. Faturayı kimse görmüyor. İşte gerçek zenginlik oyunu bu. Görünmek için borçlanmak. Ve sistem seni tam olarak buna teşvik ediyor. Bankalar, reklamlar, influencerlar hepsi aynı mesajı veriyor. Borçlan ve mutlu ol. Ama matematik yalan söylemez. Şimdi bir başka tuzaktan bahsedelim. Buna görünmez harcamalar diyorum. Günde 150 lira kahve. Önemsiz değil mi? Ama matematik acımasızdır. Günde 150 lira, ayda 4.500 lira demek. Yılda 54 bin lira demek. Şimdi hayal et, bu parayı 10 yıl boyunca altına yatırsaydın. Yıllık ortalama %25 getiri varsayımıyla. 10 yıl sonra elin ne kadar para var biliyor musun? Yaklaşık 1.700.000 lira. Ama sen ne yaptın? Kahve içtin. Ve hiçbir şeyin kalmadı. İşte fark bu. Küçük harcamalar, büyük kayıplar. Ve bunlar sadece kahve değil. Abonelikler, taksitli telefon, gereksiz kıyafetler, dışarıda yemek. Hepsi küçük görünüyor. Ama toplam emekliliğini çalıyorlar. Bir de kredi kartı faizleri var. Ortalama kredi kartı faizi aylık %5 civarında. Yıllık bileşik olarak neredeyse %80. Yani 10 bin lira borç bir yıl içinde 18 bin liraya dönüşüyor. Sen farkına bile varmıyorsun. Banka sana asgari ödeme yap diyor. Sen de yapıyorsun. Ve borç büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bu bir tuzak. Matematiksel bir tuzak.
Şimdi sana gerçek zenginliğin nasıl çalıştığını göstereyim. Ahmet diye birini hayal et. Aynı yaşta, aynı maaşı alıyor. Ama Ahmet farklı bir seçim yaptı. Ahmet yeni araba almadı. 10 yıllık kullanılmış bir araç aldı. 400 bin liraya. Peşin ödedi, kredi çekmedi. Ve Mehmet'in araba kredisine ödeyeceği paranın aynısını Ahmet her ay altına yatırmaya başladı. Matematiği yapalım. Ayda 20 bin lira, 4 yıl boyunca. Toplam 960 bin lira yatırım. Türkiye'de altının lira bazında uzun vadeli ortalama getirisi değişken ama temkinli bir varsayımla yıllık ortalama %25 bileşik getiri aldığını düşünelim. 4 yıl sonra Ahmet'in ne kadar parası var biliyor musun? Yaklaşık 1 milyon 530 bin lira. Peki Mehmet'in elinde ne var? 400 bin liralık değer kaybetmiş bir araba ve sıfır birikim. Fark 1 milyon 130 bin lira. Bunu bir düşün. Aynı maaş, farklı seçimler. 1 milyon liralık fark. İşte gerçek zenginlik bu. Görünmemek, sessizce büyümek, bileşik getirinin gücünü kullanmak. Albert Einstein ne demişti? Bileşik faiz, dünyanın 8. harikasıdır. Ve haklıydı. Şimdi sana bileşik faizin gerçek gücünü göstereyim. 2 senaryo hayal et. Senaryo 1, Ali, 25 yaşında. 10 yıl boyunca ayda 5.000 lira biriktiriyor ve altına yatırıyor. 35 yaşından sonra hiçbir şey eklemiyor. Sadece bekliyor. Senaryo 2, Veli, 35 yaşında. 30 yıl boyunca ayda 5.000 lira biriktiriyor ve altına yatırıyor. 65 yaşında hangisinin daha fazla parası var? Cevap, Ali. Evet, yanlış duymadın. 10 yıl yatırım yapan Ali, 30 yıl yatırım yapan Veli'den daha zengin. Neden? Bileşik faiz. Ali'nin ilk 10 yılda yatırdığı 600 bin lira 40 yıl büyüdü. Yıllık %25 getiriyle yaklaşık 62 milyon liraya ulaştı. Veli'nin 30 yılda yatırdığı 1 milyon 800 bin lira ise sadece 30 yıl büyüdü. Yaklaşık 38 milyon liraya ulaştı. İşte zaman bu kadar değerli. Erken başlamak daha fazla yatırım yapmaktan daha önemli. Çünkü matematik senin yanında. Tamam, şimdi konuşmayı bırakalım. Sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Kural 1. Görünmez ol lüks arabaya ihtiyacın yok. Hayır, markalı kıyafetlere ihtiyacın yok. Evet, Instagram'da sıkıcı görüneceksin ama 10 yıl sonra gerçekten zengin olacaksın. Zengin görünmeyi bırak. Zengin olmaya başla. Kural 2. Her krediyi düşman olarak gör. Kredi kartı, tuzak. Taksitli alışveriş, tuzak. Araba kredisi, kocaman bir tuzak. Bankalar dostun değil. Onlar senden para kazanmak için var. Her taksit onların cebine giden paradır. Eğer bir şeyi peşin alamıyorsan, onu alamayacak kadar fakir olduğun anlamına gelir. Nokta. Kural 3. İlk 100 bine ulaş. Finansal özgürlüğün ilk adımı 100 bin lira birikim. Neden 100 bin? Çünkü bileşik faiz o noktadan sonra hızlanmaya başlar. İlk 100 bin en zordur. Sonrası matematiğin işidir. Ayda 5 bin lira biriktirsen, 20 ayda 100 bine ulaşırsın. 5 bin çok mu? Kahveni kes, taksitli alışverişi bırak, gereksiz abonelikleri iptal et. Bulursun. Kural 4. Sıkıcı yatırım yap. Kripto? Hayır. Hızlı zengin olma planları? Hayır. Borsa spekülasyonu? Hayır. Altın. Sıkıcı. Yavaş ama güvenli. Zenginlik heyecan aramakla değil, sabırla gelir. Kural 5. Geleceğini bugünden gör. Her harcama yapmadan önce şunu sor kendine. Bu para 10 yıl sonra ne kadar olabilirdi? O 5.000 liralık ayakkabı 10 yıl sonra 50 bin lira olabilirdi. O 20 bin liralık tatil 10 yıl sonra 200 bin lira olabilirdi. Harcama yapmayı bırak demiyorum ama akıllı harca, bilinçli harca. Bak, sana son bir şey söyleyeyim. 10 yıl sonra 2 tip insan olacak. Birincisi, hala Instagram'da başkalarının hayatlarını izleyenler. Hala neden ben zengin değilim diye soranlar. Hala maaştan maaşa yaşayanlar. İkincisi, sessizce zengin olanlar. Bugün doğru kararı alanlar. Görünmemeyi seçenler. Sen hangi grupta olmak istiyorsun? Gelecekteki sen, bugün vereceğin karara bakacak ve ya teşekkür edecek ya da pişman olacak. Matematiğe bak, 1 milyon 800 bin kişi yasal takipte. 65 bin lira ortalama kredi kartı borcu. 2 trilyon 600 bin lira toplam kredi kartı borcu. Bunlar sadece sayılar değil. Bunlar yanlış kararların sonuçları ve sen bugün karar veriyorsun. Hangisi olacaksın?
Matematik senin yanında. Zaman senin yanında. Tek ihtiyacın olan şey doğru kararı vermek. Eğer bu video sana bir şey öğrettiyse beğen butonuna bas. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsan abone ol ve yorumlarda bana söyle. Sen hangi tuzağa düştün? Araba mı, kredi kartı mı, yoksa görünmek için harcamak mı? Yalnız değilsin. Ama değişim bugün başlar. Gelecekteki zengin haline selam söyle. O seni bekliyor.